Arkadaşlar herkese selam. Bugün aracımızın ekranına Android Auto ve Apple CarPlay kullanarak telefonumuzun ekranını nasıl yansıtırız? Bu sorunun cevabını bulacağız. Aracımız A3 arkadaşlar. MMI sistemini kullanan bir araçta testimizi yapıyoruz ve elimizde bir adet iOS işletim sistemine sahip telefon ve bir adet Android işletim sistemine sahip telefon var. İlk önce iOS işletim sistemine sahip telefondan videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar elimde orijinal şarj kablosu bulunuyor. Ben orijinal kullanacağım. Orijinal kullanmak her zaman daha iyidir. Hani imitasyon bir kablo sıkıntı yaratır mı bilmiyorum, emin değilim ama orijinal kullanmak her zaman daha iyidir. Bu aracın USB bağlantı noktası kol dayamanın içinde bulunuyor. Şuradan bağlantıyı yapalım. Ve telefonumuza şarj kablosunu takalım. Taktığımda telefonumun ekranına bu şekilde CarPlay simgesi çıkıyor ve gördüğünüz gibi direkt bağlandı. Ben daha önce bağlantısını yaptığım için izinleri vermiş bulundum ve bu yüzden bu bağlantıda izin istemedi arkadaşlar. Ancak siz ilk defa bağlantı yapıyorsanız şarj kablosunu taktığınızda sizden bir takım izinler istiyor. Bu izinleri vererek ekrana erişebilirsiniz. Bu ekranda neler var? Bu arada telefonumun işletim sistemini size göstereyim. Son sürümü kullanıyorum. Ve son sürümde arkaya farklı ekran koruyucu duvar kağıdı geldi. Şöyle menüler arasında gezinebiliriz. Burada sol tarafta Apple'ın kendi navigasyon uygulaması bulunuyor. Telefonunuzda Spotify yüklüyse buraya Spotify geliyor ve ayarlar. Ekranla ilgili ayarlarınız gözüküyor bu kısımda. Buradan bir takım ayarları kendiniz değiştirebilirsiniz. Görünüşle ilgili ayarları değiştirebilirsiniz. Buradan geri gelelim. Duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz ki bu sanırım iOS'un son işletim sistemiyle gelen bir özellik. Çok daha güzel olmuş. Düz renkte seçebiliyorsunuz. Geri gelelim. Kontrol paneli ve albüm resmini göster gibi ayarlar da mevcut. İnternete zaten bağlı olduğunuz için telefonunuzdan Spotify'a girip hesabınıza giriş yaparak müziklerinizi, albümlerinizi buradan görebiliyorsunuz. Geri gelelim. Şu kısımda Apple CarPlay uyumlu uygulamaları görebilmeniz için bir menü var. Buradan telefonunuzda bulunan müzik, harita, mesajlar gibi birçok ayarlar mevcut arkadaşlar. Bu CarPlay'in desteklediği uygulamaların bir menüsü. Buradan WhatsApp'a bağlanarak sesli bir şekilde mesaj gönderebiliyorsunuz. Arabanızda sesli komut sistemi varsa yolculukta WhatsApp'ta yazı yazmadan sadece sesli komutla mesajlaşabiliyorsunuz. Bu ekrana geldiğimizde Apple'ın kendi haritası, sağ tarafta Spotify listesi ve yukarıda harita ile ilgili seçenekler mevcut arkadaşlar. Şimdi gelin Android işletim sistemini telefonumuzu bağlayalım ve Android Auto nasıl bağlanır bunu öğrenelim. iOS işletim sistemini telefonunuzu bağlamak için şu sesli komut tuşuna basılı tutmanızı istiyor arkadaşlar. 3 saniye basılı tuttuğunuzda Apple CarPlay aktif hale geliyor ve telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Android işletim sistemi telefonumuz Huawei arkadaşlar. 2018 model bir telefon ve otomatik olarak Android Auto destekli geliyor. Yani sizin ekstra bir uygulama indirmenize gerek yok. Biliyorsunuz Türkiye'de daha önce destekli değildi, uygulama gerekiyordu. Ancak artık uygulama gerekmiyor. Otomatik olarak sisteme bağlanıyor arkadaşlar. Telefon ekranını sisteme bağlayabiliyoruz. Daha önce bu telefona da izin verdiğim için direkt böyle bir ekran açılıyor arkadaşlar. Android Auto'ya bağlandığımızda otomatik olarak Google haritalar ekranı aracın ekranında başlıyor. Diğer uygulamaları görmek için şu kısma tıklıyoruz. Ve burada telefonunuzda Android Auto'yu destekleyen uygulamaları listesi gözüküyor. Yine aynı şekilde Google haritalar burada mevcut. Yeni bir rota oluşturmak istediğinizde burada birçok eski navigasyon rotalarını görebiliyorsunuz. Bu kısımda sesli komut vererek ya da buraya yazarak rota oluşturabiliyorsunuz. Ben mesela sesli komutla bir rota oluşturayım. Kadıköy. Kadıköy için sonuçlar gösteriliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan buna tıklayarak
son derece basit ve Güneydoğu yönünde ilerleyin. Ardından sağa dönün. hızlı bir şekilde navigasyon rotasını oluşturabiliyoruz. Buradan kapatıp geri dönelim. Artık bu telefonlara sahip olarak ve bu araç gibi Apple CarPlay ve Android Auto destekli araçlarınız eğer varsa navigasyon sistemine ekstradan para ödemenize gerek kalmadan haritaları telefonunuzun da interneti dahilinde görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada Android Auto'nun desteklemiş olduğu birçok ayar mevcut. Takvim, podcast, hava durumu, hatırlatıcı gibi, haberler gibi birçok uygulamaları görebiliyoruz. Son derece basit bir şekilde Android Auto'yu da bağlayabiliyoruz sistemimize. Buradan sesli komut verebiliyoruz. Kadıköy yol tarifi. Kadıköy, bulunduğunuz yerden arabayla akıcı trafikte 11 dakika uzaklıkta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Spotify aç. Maalesef anlamadım. Spotify. Ne yazık ki anlamadım. Evet, bu sadece haritalar içeriğinde geçerli olan bir sesli komut yöntemi arkadaşlar. Bu kısımda yolculuk esnasında telefonunuzu kullanmadan arama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada numara çevirebiliyorsunuz ya da yukarıdaki son aramalar, kişiler ve favoriler gibi sekmelerde bulunan kişileri arayabiliyorsunuz. Numara çevirmek bu araçta gayet kolay. Şöyle göstereyim size. Ya da biliyorsunuz bu aracın şöyle bir özelliği var. Bakın, burada yapmış olduğum hareketleri de algılıyor ve çok basit bir şekilde numara girebiliyorsunuz. Bakalım başka hangi ayarlar mevcut. Burada da birçok ayara ulaşmanız mümkün. Gördüğüm gibi. Telefonun ekranında erişime izin verirseniz telefonun ekranına erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Apple CarPlay ve Android Auto sistemine bu şekilde bağlantı yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bu direksiyonla ilgili ve bu hayalet ekranla ilgili detaylı bir video istiyorsanız yorum kısmına belirtin. Bu yorumlara göre güzel bir video hazırlayayım. Ne zaman bu arabada direksiyon başına geçsem bir yağmur yağma sevdası oluyor. Daha önce bu arabayla ilgili inceleme videosu çekmiştim arkadaşlar. Şu kısımdan bu videoyu izleyebilirsiniz. Buradaki tekerlek yardımıyla seçtik. Dinamik modunda ne oluyor? Gaz tepkileri biraz daha hassaslaşıyor ve direksiyon ağırlaşıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an mesela 4. viteste. Vitesi yükseltmiyor. Direksiyon şu anda çok sertleşti. Desteğiniz için Otovlog kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.